Evet, herkese merhaba. Ne habersiniz, nasıl gidiyor? Umarım iyisinizdir. İyi değilseniz de iyi olmaya çalışın. Çünkü iyi olmamak için ne bileyim. Uzun zamandır yoktum biliyorum ama bunun bir nedeni de yok. Normalde bunun sebebi şunlardır ya işte eşimden ayrıldım, kız arkadaşım terk etti, işten kovuldum. Yok, hiçbiri yok. Video çekesim gelmedi. Çektiysem de editleyesim gelmedi. Editlediysen de yükleyesim gelmedi. Ha, şu an niye buradayım? Video çekesim geldi. Editleyesim hala yok mesela. O yüzden direkt telefonu koydum. Çok tuhaf, yakın bir açıdan çekiyor. Bilgisayardan bakıyorum kendime ve biraz uzaklaşınca otomatik zoom yapmaya başlıyor, karmaşıklaşıyor falan filan. Bugün sizlerle bir konuda muhabbet etmek istedim ve ne konu olduğunu da bilmiyordum. Yani gerçekten ben ne konuşacağım diye bir düşündüm. YouTube'a girdim. Eskiden ne yapıyormuşum ona göre devam ettireyim. Kitap muhabbeti, işte ChatGPT ile röportaj yapmış. Baktım bunları yapasım yok. Farklı bir konu bulayım dedim. Bulamadım. Sonra aklıma tek bir şey geldi. Uzun zamandır arkadaşlarımla konuştuğum bir format var. Tercih yapacak öğrencileri tavsiyeler ama gerçekçi bölüm ve okullar hakkında gerçekçi yorumlar. Tabii o yapılabilir hale. Ama dedim ki o tek başıma olmaz. Ayrıca ben başarılı bir öğrenci de değilim. Sonra aklıma dank etti. Dedim ki ben başarılı bir öğrenci değilim, başarısız bir öğrenciyim ve benim gibi başarısız diğer öğrenciler de var ve ben bu insanlarla muhabbet edebilirim. Ben bu insanlarla muhabbet edebilirim. Ben bu insanlara tavsiye veremem çünkü ben de başarısız bir öğrenciyim ama bendeki bir fazlalık cümle onların bir eksik cümlesine denk gelip kapatabilir onları veya yorum falan görürsem onlardaki bir fazlalık benim eksiğimi kapatabilir. Ve bu çok anlık bir şeydir. Yani bir insanın bir cümlesine bakar. Ve dedim ki çekelim, bunu çekelim. Şuradan başlayalım. Ben İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da meteoroloji ve malzeme mühendisliği okuyorum. Kaçıncı sınıf olduğumu da bilmiyorum. Bunun farklı sebepleri var. Bir sürü şey oldu falan. Ve çok tuhaf bir hale geldim. Farklı farklı dersler alıp duruyorum. Hatta geçen haftalarda finallerimiz vardı. Tek bir gün 3 tane sınav peş peşe. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Öyle bir duruma geldim yani. Ve gerçekten başarısız sayılabilecek başarısız öğrencilerden biriyim. Evet, doğru. Farklı ilgilerim var. Farklı ilgi alanlarım var ama en azından toplum gözünde başarısız öğrencilerden sayılabilirim diye düşünüyorum. Benim bu başarısızlığım lise yıllarına uzanır. Yani hani hayatı boyunca başarısız insanlardan da değildim. Lise öncesinde gayet başarılı bir öğrenciydim. Gayet başarılı biriydim. Gayet başarılı bir çocuktum. Aklım da güzel çalışırdı. Sonrasında liseye geçtim. Liseye geçtikten sonra farklılaştı ortam. Neden? Şöyle bir şey oldu. Benim bir elim var. Bu elimde bir şeyler toplayacağım, tamam mı? Bu elime zevkler gelecek, zevklerim, öğrenmek istediklerim. Hayattan almak istediğim şeyler bu elimde toplanacak ve bu elimde de hayatın benden istedikleri, hayatın benden zorunlu yani toplumdaki yansımalar cartçut. Onlar da buraya gelecek. Liseden önce tabii bir çocuk hayatı olduğu için bir şeyler öğrenme arzum deli gibi var. Bir şeyler öğreniyorum. Öğrendikçe pekiştiriyorum. Pekiştirdikçe devasa bir şekilde bir bilgi birikimi elde ediyorum. Sonra buraya geliyor bu. Köklü sayılar mı öğrendim? Köklü sayılar matematikte var. Yazım kuralları var. Fen. Her şey uyuşuyor. Çünkü hayat o zaman benden bir şey beklemiyor. Birleştirdiğim zaman gayet başarılı birisi oluyorum. Ama liseye gelince şöyle bir şey oluyor. Liseye girince lan ben bilgisayar seviyorum, elektronik seviyorum, yazılım seviyorum. Tamam mı? Ben fonksiyonlara deli gibi aşığım. Ben ortaokulun başlarında Excel öğrendim. Orada fonksiyonları öğrendim, tamam mı? Bana muhteşem derecede zevkli bir şey geliyor. Hala çözesim geliyor. Türev integral bunlar çok hoşuma gidiyordu. Ee, Her neyse bunları seviyorum. Tamam mı? Sonra bir bakıyorum hayat benden TYT AYT sınavında işte coğrafyada bilmem ne istiyor. Biyolojide sistemleri bil. Bak sistemler gayet hoştur ama ben bunu öğrenmek istemiyorum. Yani sadece yeterli bir bilgiyle devam. Ama istemiyorum yani detayına inmek istemiyorum. Adam bana detay soruyor. Ben hayatımda biyolojinin detayıyla hiçbir yerde ilgilenmedim. Neyse benden istedikleri bunlar. Benim yapabildiklerim bunlar. Burası kapanmıyor. Yani bu böyle olmuyor. Kapanmadığı için şöyle bir hale geliyor. Deneyip duruyorum. Deneyip duruyorum. Sınavlara gir 0 al. Sınavlara gir 0 al. Benim matematikten ilk notum 0,5'tir. Fizikten 15'tir. Coğrafyadan 25'tir. Tabi bunlar ilerledikçe sevdiğim konular geldikçe düzeldiler. Ama ondan öncesi paramparça oldu. Paramparça olunca ben de paramparça oldum. Ve bunun telafisi olmadı. Bunun telafisi yok. Aynı şey üniversiteye geçince de oluyor. Şimdi siz eğer üniversiteye geçmekte olan birisiyseniz aynı şey sizin de başınıza gelebilir. Çünkü çoğu insanda bu üniversitede olur. Bana lisede oldu. Benim lisede en düşük gördüğüm notları üniversitede o notların 2 katını alanlar ağlamaya başladılar. Yani 30 alan lan ne oluyor dedi. Ben lise 1'de 0,5 almış biriyim. Yani bundan bahsediyorum. Her neyse şimdi şöyle bir yerden sonra hani dedim ya bunu kapatmıyor. Bunlar birleşmiyorlar. Ayrı ayrı duruyorlar.
bir yerden sonra bunu kabul etmeye başlıyoruz. Başarısız bir öğrenci bir yerden sonra bunu kabul etmeye başlıyor. Aslında bu öğrenci başarısız değil. Sadece ondan istenen başarıyı elde etmemiş öğrenci. Kendine göre bir başarısı olabilir. Tamam mı? Çoğu öğrenci böyledir. Başarısız çoğu öğrenci böyledir. Bir kısmı vardır gerçekten de budur yani. Buna biz zaten toplumsal mal deriz. Yani kendi zevki de yok. Herhangi bir sistemin istediği bir başarısı da yok. Bu böyle bomboş, dolanık bir şey. Tamam mı? Bu mallıktır, bu başarısızlık değil. Ama başarısız bir öğrenci bu bir yerden sonra vazgeçiyor. Diyor ki anasını satarım hayatını diyor. Ya yapacak bir şey yok diyor. Yapacak bir şey yok. Ben böyle bir lanet birisi oldum diyor. Tamam mı? Ya bu üzücü. Başarısız bir öğrenci bir de yalnızdır. Yani tabii arkadaşları vardır. Hatta binlerce arkadaş olabilir başarısız bir öğrencinin. Öğretmenleri vardır, ailesi vardır, her şey olabilir. Ama başarısız bir öğrenci neyi olursa olsun hep yalnızdır. Bir kutunun içindedir. Başarısızlık bir kutuya benzetiyorum ben. Başarısızlık bir kutu ve onun içinde saklanan bir insan, tamam mı? Bu kutu pembe olabilir, sarı olabilir, turuncu olabilir, mavi olabilir. Toplum maviyi sever, arkadaşları sarıyı sever. Bu kutu böyledir. Ama o kutunun içinde her zaman soluk bir insan vardır. Tamam, başarısız öğrenci, başarısız insan böyle bir insandır. Bir de şöyle bir şey var. Başarısız insana kimse tavsiye veremez. Çünkü başarısız insan, başarısız öğrenci o tavsiyeyi zaten alamadığı için başarısızdır. Yoksa o öğrenci de çok iyi bilir ki kendi ilgilenmediği konuyla değil de gerçekten sistemin istediği konuyla ilgilendiği zaman başaracak. Ama o yapıda değil. O yapıda olmadığı için farklı zaten. Bir de şöylesi vardır. Dedim ya üniversiteye geçince fark edersiniz diye. Şimdi başarılı bir öğrenci de olabilirsiniz bu dediğim için. Gerçekten sistemin istediği her şeyi yaparsınız, tamam mı? Gerçekten. Yani bu sistemin istediği başarı her şey var. Ama burada bir iki tane zevkiniz vardır. O da yani lise zevki, sigara içmek falandır yani. Tamam, bunu kapatamazsınız. Bu sadece böyle kalır. Yani bir gelirsiniz kapanmıyor, sarmıyor, olmuyor. Bu gerçek başarı olmuyor. Ama bir bakıyorsunuz başarılıyım ben de. Çünkü sistem senden onu istiyor ya. Sen kendini başarılı zannediyorsun. Halbuki bu yüksek bir puandan başka bir şey değil. Bu yüksek bir puan belki gerçekten iyi bir okul, iyi bir bölüm ama bir hiç. Çünkü bu da tek başınayken bir hiç, bu da tek başınayken bir hiç. Tamam mı? Sonra bunu çok görüyorum. Şimdi ben fen lisesinde okudum. Daha sonrasında okul değiştirsem de. Birçok arkadaşım tıp okuyor. Birçoğu da hukuk okuyor ilginç bir şekilde. Ve bunlar gerçekten zeki çocuklar. Başarılıymış gibi olan çalışkan çocuklar, tamam mı? Üniversiteye bir geçiyorlar. Saçma sapan şeylerle ilgileniyorlar. Yani ilgi alanları çok farklı yerlere kayıyor. Aslında bu ilgi alanları gerçekten içlerinde var ama fark edecekleri zamanları olmamış. Liseyi bu çocuklar böyle bitirmişler. Burası apaçık, burası dop dolu. Tamam mı? Yüksek bir puanla bitirmişler. Kendi zevkleri yok. Bunu hukuk fakültelerinde, tıp fakültelerinde çok görürsünüz. Gelin açın Instagram'ı veya internet sitelerini. Hukuk fakültesi yazın, kulüplerine bakın. Deli dehşet saçma sapan topluluklar vardır. Tıp fakültelerinde saçmanın da saçması kulüpler, topluluklar vardır. Bu yani bu bir analizdir bakın. Bunu analiz etmeyi iyi becerin. Diğer bölümlerde daha fazla öğrenci olmasına rağmen daha az öğrencilerin olduğu bir bölümde neden daha fazla kulüp olur? Çünkü o bölümün, o tıp bölümünün, o hukuk bölümünün öğrencileri potansiyeli olup da kinetiği olmayan insanlar olmuşlar. Burayı doldurmuşlar, zekiler, hani çalışkanlar ve sözde başarılılar. Ama bir zevkleri yok ve bunun farkında olup saçma sapan şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ondan sonra şöyle bir hale geliyor. Ne yazık ki. Bir şey söyleyemiyorum. Hayatta herkese başarılar. Fakat çok da büyük konuşmamak lazım. Yani gerçekten büyük konuşmamak. Bu yaptığın da büyük bir konuşma bu arada. Hani belki ileride değişebilir ama şu an için gerçekten durum böyle. Eğer bir zevkiniz varsa ufak tefek bunları çoğaltmaya çalışın. Lisedeyseniz veya üniversiteye yeni geçiyorsanız hani ilk şimdiden çoğaltmaya çalışın. Yazılıma merakınız mı var? Gidin öğrenin. Yapay zeka yazılım işini bitiriyor. Git sen bunu öğren. Sonra gelsin yapay zeka bitirsin. Sen bunu öğren. Voleybolu mu seviyorsun? Git öğren. Yani ne bileyim her şey bir zevke dönür. Her şey bir hobiye dönüşebilir. Ya kapı gıcırtısını duymak için şöyle kapıyı açıp kapamak bile bir hobi olabilir. Tamam mı? Sen git bunu yap. Bunu yap. Sen bir yap. Sonra bakarız. Sen bir yap ama. Çünkü yapmadığın zaman bu böyle kalıyor. Bu böyle. Bozuk bir şey oluyor. Sonra bu böyle kapalı. Saçma sapan bir hayat oluyor. Anladın mı? Onun yerine şöyle yap, tamam mı? Bu çok başarılı olma. Az başarılı ol sistemin gözünde. Biraz da sen kendine göre başarılı ol. Yani zevkin olsun. Bu böyle yine birleşiyor. Tamam mı? Tamam. Böyle olmuyor ama en azından böyle güzel.
%75, %80, %90 bir başarı elde etmiş oluyorsun. Gerçek başarı. Ama bu böyle bozuk. Bu tam olmuyor. Veya bu böyle bozuk olmuyor. Anladın mı? Bu olmuyor. Benim kendimde fark ettiğim budur. Şimdi büyük konuştuk. Ben kimimle büyük konuşuyorum değil mi? Ben buyum işte. Yani ben buyum. Bu da bu. Ben buyum. Ben yüksek puanlar almayı beceremeyen ama kendi zevklerine odaklanan biriyim ve bunun farkında olan biriyim. Yani birçok kişi bunun farkında da değildir. Ben buyum. Başarısız biriyim. Şimdi şuraya gelelim. Şimdi buraya gelelim. Bu benim hiç etkilenmediğim bir olaydır fakat birçok arkadaşımın canını yaktığı için bugün bunu konuşacağım. Özellikle bu aklımda zaten. Bu hani diyorum ya, adam burayı doldurmuş, burası bomboş. Üniversiteye geçmiş, yeni fark ediyor. Bu zeki, bu çalışkan, bu çalışkan arkadaşlarımı, bu zeki, bu çalışkan öğrencileri kendilerine göre olmayan bölümlere gönderenler kim? Bunu hiç düşündünüz mü? Aile sanıyorsunuz değil mi? Evet, aile. Ailenin bunda payı %25. Eğitim sistemi mi? Eğitim sisteminin payı %5. Etti %30. Toplum %10. Şimdi çok önemli bir şey söylüyorum. Rehber öğretmenleri. Rehber öğretmenleri %60. Benim hayatta en çok sinirlendiğim meslek gruplarından biri. Öğretmenleri severim. Rehber öğretmenlerini de yine severim. Ama belirli başlı özellikleri çok sinir bozucudur. Sen yıllar önce mezun olmuş ve yıllar önce en son üniversite sınavına girmiş veya lise sınavına girmiş bir yetişkinsin. Sen artık para kazanıyorsun. Senin artık hayattan yüksek bir beklentin kalmamış. Tamam mı? Sen artık hayatta olgunlaşmış bir seviyeye gelmişsin. Ve sen hayatta hiçbir şey yapmamış, henüz hiçbir şey yapmamış ve bunda endişe duyan birisini ya bunun ailesini, sen bunları manipüle etmeye hakkın yok. Bu çok açık söylüyorum. Bu çok açık bir şekilde ahlaksızlıktır ve ne tür etik hiçbirine uymaz. Bu yüzden en başta bakın 12. sınıflarla, mezunlarla veya liseye geçmekte olan 8. sınıflarla gerçekten rehber öğretmenlerinin konuşmasının yasaklanması lazım. Rehber öğretmenlerinin görevi şudur. Kardeşim, bu öğrencinin sıkıntısı var mı? Getir, gelsin çocuk. Rehber öğretmen olarak sen bu çocuğa bir yol göster. 12. sınıfa geldikten sonra bu çocuğa yol gösteremez. Çocuk sınava girmiş. Bu saatten sonra senin o çocuğa yol gösterme şansın yok. Senin görevin bunda. Çocuk LGS, lise sınavına girmiş. Sen ondan sonra yol göster. Senin bu çocuğa yol gösterme şansın yok. Bu ayıptır. Bu çok bilmişlik olur. Gerçek bir rehber öğretmeni sınava girmeden önce çocuk. Benim gibi başka başarısız öğrenciler de var, tamam mı? Bir rehber öğretmeni tutunur bir başarılı öğrenciye, tamam mı? Tutunur bir başarılı öğrenciye. Gel işte şunu yap, bunu yap. O başarılı zaten, tamam mı? Sen ona bir şey katmadın ki. Sen onun ismini kullanıyorsun. Müdür sana o aferin diyor. Diğer hocalar o aferin, çocukla ilgilenin. O çocuk zaten başarılı olacak oğlum. Yani o çocuk zaten başarılı olacak. Senin yaptığın bu üçkağıtçılık. Bu üçkağıtçılıktan başka bir şey değil. Bu çoktur. Özellikle lisede gördüğüm çoktur yani. Başarılı bir öğrenciyi tutunurlar. Gel beni çek. Güzel. Sen ne yapacaksın? Hiçbir şey. Gün içinde öyle otur. Tamam mı? Mis. Oh. Yazık. Bir de üstüne gelip tercih zamanı bunlar böyle bir patlama yaşarlar. Aile gelir. İşte ne yapalım hocam? Ya bu çocuk tıpa gitsin, puanı yüksek. Bok yüksek. Bu çocuğun puanı zaten yüksek ama tıpa gitmeye gereği yok bu çocuğun. Bu çocuk zeki, bu çocuk çalışkan, artı bu çocuk bir şeyler icat edebilecek bir çocuk. Bu çocuk bir şeyleri bir bağlam kurup bu bağlamlar arasında yeni bir şeyler üretebilecek. Bu çocuk üretken bir zekaya sahip. Tamam mı? Bu çocuk tıp okuyamaz. Tıp okusa da doktor olur ama hayatı boyunca bir pişmanlık da yaşar. Hiç farkına bile varmayacağı bir pişmanlık. Ayıp değil mi? Ayıp. Sen diyeceksin ki bu çocuğa, illa bir şey söyleyeceksen, sen şöyle bir gel bakayım. Sen ne yapmayı seviyorsun? Ne yapmayı seviyorsun? Sen bunu soracaksın çocuğa. Çocuk yazılım seviyor mu? Ya sen bunu düşündün mü? Tamam, puanın tıpa yatıyor ama sen bir de bunu düşün. Sen bilgisayar seviyorsun, sen bunu bir düşün. Sen matematik seviyorsun, sen bunu bir düşün. Ben çok şükür ki ailem hiçbir zaman rehber öğretmeni dinleme şeyi olmadı. Rehber öğretmen ne diyor falan. Ben kendi kararlarımı kendim verdim. Ben hayatım boyunca bilgisayar mühendisliği istedim, yazılım mühendisliği istedim. Ve hayatımın sonunda dedim ki, yani üniversiteye geçmeden önce, "Lan ben bu kadar çalışabilecek biri değilim ya. Bu saçma sapan bir şey. Hani bu gerçekten saçma sapan bir şey. Ben bu kadar çalıştıktan sonra bunu hobiyle yapan bir insanla yarışamam. Tamam mı? Bu diplomasız yapan insanla 4 yıl ben bunu okuduktan sonra yarışırsam ben kahrolurum ya. Başka ne şeyim var, merakım var? Saydım. Dedim ki ben bunların hiçbirinde tam merakım yok ama hepsine ilgim var. Ben de ona göre bir bölüme gittim. Ben bölümümü isteyerek seçen 3 kişiden biriyimdir, anladın mı? Ben bölümümü seviyorum.
başarılı olamamama rağmen, tamam mı? Ben elimden geleni yapıyorum. Gerisi sistemin işidir. Böyle. Evet, sizi çok yordum. Çok biraz da sonlara doğru sinirlendim. Ama bu sinirim yılların öfkesidir. Çünkü ben şunu çok iyi gördüm. Daha liseye geçmek üzereyken. Çok başarılı arkadaşlarım vardı. Saçma sapan liseleri, üniversiteleri tercih ettiler. Ve sonrasında hani o zamanlar ailesinin düşündükleri muhteşemdi. Çok güzel bir seçim yaptıklarını düşündüler. Öğrenci de öyle düşündü. Çünkü manipüle edilmişlerdi. Ama öyle değildi. Dışarıdan öyle gözükmüyordu. Bunu bilen birisi bunu çok iyi bilirdi. Ve hayatları gitti. Yani hayatları gitti. Hiç sevmeyecekleri bir işi yapacaklar artık. Hiç sevmeyecekleri bir zamanda. Şöyle bir döneme de girdik artık. Öyle her iş para kazandırmıyor. Düşünsenize. Hiç sevmeyeceğiniz bir işi, hiç sevmeyeceğiniz bir rakama yapıyorsunuz. Bu dünyanın en kötü hissi. Bu insanlar intihara sürükleniyorlar. Bu insanlar yaşamlarını berbat hale getiriyorlar. Bu insanlar uyuşturucuya, sigaraya gidiyorlar. Alkole gidiyorlar. Ya bunu anlamayacak bir şey yok. Umarım ben başarısız bir öğrenciyim diyorum. Başarısızlığımın farkındayım. Ne yapmam gerektiğini de farkındayım. Bu yolda çalışmalarım da var. Ve devam edeceğim. Ediyorum. Başarılı olmak için, ikisini bir araya getirmek için devam edeceğim. Umarım siz de aynısını yapabilirsiniz. Umarım siz de kendinizle alakalı bir farkındalık edinebilirsiniz. Eksiğinizi görebilirsiniz. Tamamlayabilirsiniz. Başarılı, sözde başarılı da olsanız veya hiç başarılı olmasanız da. Umarım bir şeyler yapabiliriz. Çünkü bir şeyler yapmaya ihtiyacımız da var. Çünkü artık hiçbir şeyin parasal bir değeri yok. Yani bu tuhaf. Çünkü her şey yapay zekalar, teknoloji sayesinde kopya edilebilir. Her şey birbirinin yerine geçebilir bir hale geldi ve herkes herkesin işini yapabiliyor artık. Bu yüzden insanlar sevdiği işleri sevdiği şekilde çok güzel, bunu bir sanat haline getirmeleri lazım. Ve umarım siz sevdiğiniz sanatın sanatçısı olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.